Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, tilki anahtarlığımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Evet, kolumuz ve kuyruğumuz kalmıştı. Hemen kolla başlayalım. Şimdi birinci sırada sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sıradayız. 2 tane tek batalım. Bir artır. 2 tek. Bir artır. Evet, 2 tane 2 arttırma yaptık. 8 sık iğneye ulaştık. Şimdi turuncuya geçeceğiz. 3 tane ilmek kaydıralım yeni. 1 2 3 bir zincir ipimizi kesiyoruz. Şu fazla uzun payı da keselim. Evet. Turuncuyla devam ediyoruz. İpimi sabitledim. Şimdi 3, 4, 5 ve 6. sıralarımızı eksiltme artırma yapmadan her ilmeğe tek batıyoruz. Yani her ilmekte 8 tane sık iğne örelim. 2 3 Şöyle devam edeyim ben. Dediğim gibi toplam turuncuyla 4 sıra düz örelim. Şurada olduğu gibi 4 sıra. Evet, kollarımızı bitirdik. Kuyruğa sıra geldi. Şimdi beyazla sihirli halka içine 5 sık iğne yaptım. İkinci sıradayız. Bir tane arttırıyorum. 4 tane tek batıyorum. Evet, 4 tek yaptım. Sayım 6'ya çıktı arkadaşlar. Şöyle kıvırıyoruz kuyruğumuzu. Üçüncü sıradayız. Burada bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift yapalım. Evet, 3 tane arttırma yaptık. 9 sık iğneye ulaştık. Şimdi dördüncü sıradayız. İpimi de taktım arkadaşlar. İp tüylü olduğundan biraz zorlandım başta. Şimdi sayılar daha oturdu yerine. 2 tane tek, bir artır, 2 tek, bir artır, 2 tek, bir artır. Evet, yine 3 tane arttırma yaptık. 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi 5. sıradayız. 3 tane tek, bir artır, 3 tek, bir artır,
3 tek, bir arttır. Yine 3 arttırma yaptık. Sayımız 15'e çıktı. Şimdi 6. sırada turuncuya geçiyoruz. Evet, yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir. İpimizi keselim. Evet, turuncuyla devam edelim. 6. sıradayız. İpi sabitledik. Evet, ilk ilmek kaydırdığımıza batıyoruz. Evet, 4 tek bir arttır yapalım. 1 2 3 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır. Yine 3 tane arttırma yaptık. 18 sık iğneye ulaştık. Bu şekilde. Şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, kuyruğumuzu toplam 4 sıra düz ördüm. Şimdi 11. sıradayız. Yine 3 tane bu sefer azaltma yapacağız. 4 tek bir azalt yapıyoruz. 2 3 4 tek bir azalt, tekrar 4 tek bir azalt, 4 tek bir azalt. Evet, 15 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 12. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne, 15 tane sık iğne yapalım. Evet, 12. sırayı tamamladım. Şimdi kuyruğumuz artık daraldığı için içine elyaf dolduralım. Daha sonra zor olur çünkü. Şöyle çok taş gibi de yapmıyorum. Rahat çalışıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Tekrar devam ediyorum. 13. sıradayız. Üç tane tek bir azalt yapalım. 1 2 3 tek bir azalt, 3 tek bir azalt,
3 tek, bir azalt. Yine toplam 3 tane azaltma yaptık. 12 tane sık iğne kaldı. 14. sıramızda yine hepsine tek batıyoruz. Evet, 15. sıradayız. Yine 3 tane azaltma yapıyoruz. 2 tane tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt. Evet, 3 tane yine azaltma yaptık. 9 sık iğneye düştük. Şimdi biraz dolgu yapacağım. Daha sonra son bir azaltmamız var. Ondan sonra bitiyor artık kuyruğumuz. Şuradaki boşlukları dolduruyorum. Evet, şimdi son azaltmamızı yapalım. Bir tek, bir azalt. 3 tekrar yapıyoruz. Evet, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Evet, 6 tane sık iğneye düştük. Şöyle ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Kuyruğumuzu bitirdik. Şurada yine bir çok azıcık bir doldurabiliriz. Şimdi dikmek için de şöyle bir uzun bırakıyorum. Evet. Artık bütün parçalarımızı diktik. Artık dikme aşamasına geldik. Önce kafamızı, ağzımızı dikerek başlayalım. Sonra kulaklarımız, gözümüzün yerleri şu şekilde birleştirdim ben. Şimdi önce ağzımızı dikelim. Şöyle biraz katını ayıracağım ipimin. Çok kalın bu. Evet, önce ağzımızı dikeceğiz. Şimdi kafamın şu başlangıç yerine sıra başı olan yeri arkaya verdim. Yana doğru. Şimdi buraya düzgün olan tarafa ağzımı dikeceğim. Şimdi şurada turuncuda ikinci sıranın üzerine yerleştiriyorum. Bir, ikincinin şu kısma tam ortaya şöyle yerlerini birleştirelim. Orta. Onu yerleştirip dikelim. Şöyle göz yerlerimi de ayırdım. Bunu da tam ortada 5 tane ayarladım. Bak 2, 4, 5 ilmek. 5 ilmeği ayarlayıp şöyle makasımın ucuyla 21'ledim. Şöyle makasım ucuyla açtım. Bak bunu açtıktan sonra 2, 4, 5. Arada 5 sık iğne var. Tam ortaya da şimdi
Gözümü, pardon, burun ve ağzı yerleştiriyorum. Tam ikincinin üzerine koyuyorum. Topla iğnemi. Evet, bu şekilde dikelim. Güzel ayarlayalım. Gözlerimiz tam yana denk gelsin. Eşit olsun. Evet, burnu dikip gelelim arkadaşlar. Şöyle güzel ortalayalım. Evet, bu şekilde ağzımın dikişini yaptım. İsterseniz şurayı turuncu iple dikin. Biraz belli oluyor çünkü. Evet, burnumu diktim arkadaşlar. Orada beyaz kısmı söktüm. Dikmesem de olur. Şöyle duruyor zaten. Şimdi gözü takacağım. Evet, şimdi gözlerimi tekrar yerini değiştirdim arkadaşlar. O şekil beğenmedim. İkinci sırayı yapmıştım. Şimdi tam birinci ve ikinci sıra arası şu boşluğa takacağım. Yani önce burunu dikiyoruz. Diktikten sonra burnun hemen bakın şöyle yanındaki şu sık iğneye yer açalım. Bu da aynı. Bakın şurada bitiyor. Hemen bunun yanındaki şurası olmuş oluyor. Yani işte bunu taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.'ya gözlerimizi takalım. Şu şekilde. Gözlerim 8 milim. 6 milim varsa da o da olur. 5 milim küçük geldi. Bende göz 5 var, 8 var. Evet, bu şekil daha iyi oldu göz arası. Demin yaptığım daha yakındı. Şöyle güzel olmamıştı. Tam dediğim gibi burunu diktikten sonra burunun hemen yanındaki sık iğneye gözlerimizi takalım. Böyle daha hoş oldu. Şimdi kulaklarımızı yapalım. Şöyle. Hemen önce birinci ip taktığımı yapayım. Evet, şimdi kulağımızı şöyle tam orta kısma, şurası kafamızın ortası ve bunu şu şekilde yana tam ortaya gelecek şekilde hizaya alıyoruz. 2 sık iğne kalacak burada. Bunun üzerine şöyle yerleştirelim.
görünüşte 2 sık iğne kalacak. Şöyle uzun iğnemle tutturdum. Evet, iğnemi bu tarafa aldım. Şimdi kulağın alttan geçiyorum. Evet, ipler dolandı. Bir sık iğne yukarıdan çıkıyorum. Tekrar evet. Burayı diktik. Şimdi ben aynısını karşıya gelecek şekilde 2 4 sık iğne, tekrar buraya 4 sık iğne ayarlayalım. Hatta şurada 1 2 3, üçüncünü şuraya battım. Buradan da 1 2 3 tam karşısından çıkıyorum. Diğer kulağımı da aynı şekilde bu tarafa dikeceğim. Şu uzun ipi de keselim. İpleri dipten kesmiyoruz. Hep biraz pay bırakacağız. Zamanla çıkabilir çünkü oradan. Evet, şimdi aynı şekilde devam edelim.
Şöyle, evet, hizalarımıza dikkat edelim. Diğer kulakla aynı olsun. Evet, en son burada 2 sık iğne kalacak. Evet, düğüm atalım. Boyundan çıkıyorum. Evet, kulak dikişlerimizi bitirdik. Şimdi ben biraz gözle takıldım arkadaşlar. Bu göz sanki çok büyük gibi geldi gözüme. Sizce nasıl? Bu mu iyi yoksa bir küçüğü böyle mi iyi? Şimdi şunu çıkarıp bir de tekrar diğerkine, bakın zor çıkıyor zaten. O yüzden arkalarını takmaya gerek görmüyorum ben. Döndüre döndüre vida gibi çıkarıyorum. Çıkmıyor yani. Kolay kolay. Evet, bir de bunu deneyelim. Küçük. Evet, böyle. Bilemedim. Bu mu güzel, öbürü mü güzel oldu? Şöyle. Kararsız kaldım. Arkadaşlar. Sanki küçük daha güzel oldu. Neyse. Olmazsa yine sonra tekrar büyük takabilirim. Şimdi biz devam edelim. Siz de dediğim gibi karar verin. Evet, kafamızı bitirdik. Şimdi gövdemizi dikelim. Güzel doldurdum. Dikişler zaten aynı bildiğimiz teknikler. Şöyle tam ortalıyorum. Uzun iğnemi takalım. Daha uzun iğnem var aslında benim. Evet, şöyle uzun iğnemi kullanacağım. Tam ortadan giriyorum. Hatta oraya aşılmak için yanından batacağım. Evet, ortadan çıktım. Yine bunu da ortasına batıp, evet, bu şekilde dikmek daha kolay. İpim arkada kalmıştı. Buradan dikmeye devam ediyorum. Evet, bu şekilde dikmeye devam edelim. Bir gövdeden, bir kafadan. Evet, kafa dikişimizi tamamladık. Şimdi ipim burada. İp uzun kaldığı için kolumu da hemen buraya dikeceğim. Şöyle tam araya yerleştiriyorum.
Şöyle kolun iki arasından geçtim. Tekrar kolumun arasından geçiyorum. Siz de kendinize nasıl kolayınıza geliyorsa öyle dikin. Evet, diğerini de aynı şekilde karşıya dikelim. Evet, bu arada kolumun içine şöyle minicik bir elyaf koyuyorum. Azıcık. Olmasa da olur. Birazcık koydum. Hemen yine şuraya bunu da dikeceğim. Şu boyundan bir sıra şu alt kısma dikiyoruz. Şuraya. Boyun buradaydı, buraya. Bir alt sıraya dikelim. Evet, kollarımızı da diktik ve en son kuyruğumuzu da dikerek bitireceğiz. Şu kısma da yine elyaf doldurdum ve kuyruğu tam arka kısma, orta kısma şöyle dikelim. Şu ipi arkadan bir çıkarıyorum önce. Şöyle oradaki sivriliği aldım. Şimdi buraya dikelim. Şöyle ortadan başladım. Öksürük geldi, gıcık geldi boğazıma. Evet, çok affedersiniz. Herhalde burada tüylerden alerjik oluyorum. Öksürük yaptı. Şöyle döndürüyorum. Kuyruğun diğer alta doğru alt tarafı dikeceğim şimdi. Daire şeklinde dikiyorum. Her tarafını dolandım kuyruğun.
başladığım noktaya geldim. Düğüm atarak bitiriyoruz. Düğümü şu arkaya, şuraya veriyorum. Görünmeyen yerde olsun. Evet. Kuyruğumuzu da diktik. Şöyle şekil verelim elimize de. Şöyle bir döndürelim. Arkaya doğru görünsün diye. Elimizle şekil verelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde tamamlamış olduk. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Boyumuza bir daha bakalım. Şöyle. Evet. 9 santim boyumuz ve ister oyuncak amaçlı, ister anahtarlık, arabanızda her yere süs amaçlı olabilir, çantaları olabilir. Her yerde kullanabilirsiniz. Kadife iple örersiniz. 12 daha 24-25 santim civarında olacaktır. Çok tatlı olur. Çocuğunuzun eline o boylarda daha sevimli oluyor. İşte gözü karar veremedim. Sizlere bırakıyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Farklı fikirleriniz varsa yine videonun altına açıklama bölümüne yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.